Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi kendi sürgülü gardırobumu olumsuz yanlarını göstereceğim. Daha sonrasında kapaklı gardıropla şimdi birlikte karşılaştırma yapacağız arkadaşlar. Araştırdım ve birkaç not aldım. Umarım sizlere faydalı olur. Yeni evleneceklere, yeni dolap alacak olanlara, acaba kapaklı mı, sürgülü mü dolap almalıyım diyenlere tavsiye niteliğinde olacağına inanıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle kapaklı gardolaplardan size bahsedeyim. Yani eski usul, bildiğiniz gibi sürgüsü olmayan, her gözün kendine ait kapağı olan dolaplardan bahsediyorum. Bunlar arkadaşlar evde küçük çocuk varsa kapaklı almanızı tavsiye ediyorlar. Çünkü bunların arkadaşlar, ben de çokça elimi sıkıştırdım. Bunları şu ara yeri arkadaşlar, şu araya veya buraya bu şekilde parmağımızı çok sıkıştırdığımız oldu. Onun için sürgülü, hem haberlerde de görmüşsünüzdür, sürgülü dolabın kapağı çocuğun üzerine düştü gibisinden haberler var. Bu kocaman bir gardırop kapağı yani, düşünün. Bu üst taraftan iyi monte edilmemişse şuradan ister istemez çocuğun kafasına da düşer, sizin kafanıza da düşebilir. O nedenle sürgülleri tercih etmiyorlar çocuklu evlerde. Neden sürgülü tercih etmeliyiz? Çünkü yeriniz darsa, mesela kapak açılmayacağı için yeriniz darsa, o nedenle sürgülü dolapları öneriyorlar. Çok kullanışlı. Eğer yeriniz varsa hiç gerek yok. Kapaklı almayı deneyin. Her odaya sığıyor mesela sürgüller. Ama şimdi sayacağım bir sürü olumsuz yönü de var arkadaşlar. Hatta sizlere video olarak da göstereceğim. Mesela arkadaşlar mekanizması bozuluyor demiş çoğu kullanıcı. Kullanıcı yorumlarını da şu köşeye sizlere koyacağım. Mekanizma dediğimiz arkadaşlar şu alt tarafı, yani şöyle göstereyim size. Şu alt tarafta iki tane tekerlek gidiyor. Oralar arkadaşlar. Bazılarında tekerlekler yerinden çıkabiliyor. Veya üst taraftan dediğim gibi monte edilme yerinden eğer düzgün yapılmamışsa kırılabiliyor. Yani kısaca mekanizması bozuluyor. Kapakları raydan çıkıyor demişler. Yani bir süre sonra çıkıyormuş, yani kullana. Mesela arkadaşlar şimdi burada da göreceğiniz üzere, ben bilerek silmedim ki şurayı size göstermek istedim. Özellikle çok tozlanıyor demiş çoğu kişi. Çünkü doğrudur arkadaşlar. Gerçekten çok tozlanıyor. Çünkü böyle kapağının hem burası hem buradan açık, kapağı yani açık kalıyor. Hem de iki kapağının şuradan arası açık kalıyor. O nedenle çok tozlanıyor yani kapaklı dolaba nazaran. Bir de mesela sürerken görüyorsunuz sesi. Çok ses çıkıyor. Bir de çok ağır. Çekerken çok ağır, yani komple böyle güç kullanmanız gerekiyor ama kapaklı modellerde bu şekilde değil. Mesela şurayı göstermek istedim size. Şuraya bakın arkadaşlar. Kullana şu şekilde buralar soyulmuş, aşınmış yani. Buraya da onların tozları düşmüş. Bakın gri arkadaşlar. Bu şekilde aşına raydan çıkmaya başlıyor zamanla. Onu kastetmiş herhalde kullanan kişilerde. Bende de o şekilde olmuş. Ben memnun musunuz desem, ben de memnun değilim. Mesela kapatıp açarken takılıyor diyoruz. Mesela böyle kapatıyoruz. Şu taraftan açtığımızda bu iki kapak arası, yani şurası birbirine çok takılıyor. Yani böyle göstereyim. Yani böyle iki tarafı şu an takıldı birbirine mesela, bakın. O tarafı ayrı tutup açmam gerekiyor. Bu tarafı ayrı açmam gerekiyor. O şekilde takılmadan bahsetmiş çoğu kişi. Mesela en önemlisi arkadaşlar, elbisenizi koyduk diyelim. Bu şekilde elbisenizin kenarı buraya çıkabiliyor. Yani kenarlardan görünebiliyor. Veya elbiseniz şu aralara sıkışabiliyor. Benim o şekilde bir tane elbisemin etekleri parçalandı. Şu araya sıkışabiliyor. Şöyle göstereyim size. Ben buraya yorganlarımı koymuşum. Mesela burada gördüğünüz gibi bayağı bir mesafe bırakmanız gerekiyor. Zaten yeriniz olmadığı için sürgülü dolap alıyorsunuz. Düşünün. Sürgülü dolap almışım. Onda da mesela daha öteye gitmiyor. Bu
kadar. Düşünün. İlla ki öbür tarafta elbise sıkışmış şimdi. Mesela burada elbiseniz sıkıştığı zaman bu tekerlek bu elbisenizi buradan alıp götürecek. O şekilde arkadaşlar. Size göstermek istedim. Bir de burada gördüğünüz gibi çok aralık var. Buraya da yine parmağınız sıkışabiliyor. Şu şekilde göstereyim size. Burada da çok aralık var. Dediğim gibi. Onun için çok tozlanma oluyor. Burada da gördüğünüz gibi bir parmak kadar aralık kalıyor. Yani ister istemez toz girebiliyor. Bir de kapaklı dolaplara nazaran arkadaşlar şu şekilde diyeyim size. Dolabınızın kullanabileceğiniz yeri şu kadar diyelim. Sırf bu tekerleklerin mekanizmanın gidebilmesi için burada 5-10 santim kadar değişebiliyor. Tabi her dolap farklıdır. 5-10 santim kadar sırf mekanizmasına yer veriyoruz burada. Gördüğünüz gibi buralara elbise sığmayacağı için sadece şu kadarcık yer elbise yeri. Burası sırf 2 tane kapağa ayrılmış mekanizma yeri. Şöyle göstereyim size. Burası ölü alan. Elbise takılıyor dedik. Çok ses çıkarıyor dedik. Gördüğünüz gibi ileri geri yaptım bir sürü şöyle ses çıktı. Mesela bunlarda arkadaşlar frenleme mekanizması var. Böyle dolaplar birbirine vurmasın, ani gitmesin. Bunda da var. Gördüğünüz gibi böyle geliyor frenleme. Onu frenliyor. Fakat zamanla bu da gevşedi. Böyle değildi. Zamanla gördüğünüz gibi aralıklar oluşmaya başladı. Gevşedi. Yani kullana aşındı. Yeterli olmuyor. Mesela kapaklı gardırop kullananların çoğu da şans işi demiş. Yani onlarda da menteşeli olduğu için, mesela açma kapağı menteşeli olduğu için o menteşe yerlerinden zamanla düşebiliyormuş, yan durabiliyormuş. Kapaklı gardıroplarda da öyle bir şey varmış. Zamanla eskime, deformasyon sadece menteşelerde oluyor ama. Yani mesela bunun gibi hem alt rayında mekanizmasında hem üst mekanizmasında değil de sadece menteşelerinde oluyor. Onun için tekrardan menteşe takıp kullanabilirsiniz. Günümüzde kapaklı dolaplarda da frenleme sistemi varmış. Ben bilmiyorum. Kapağının böyle açtığımız zaman kapağını sert kapanmaması için onlarda da menteşe sistemi koymuşlar. Uzun kullanımda tabi mekanizma yine arıza verebiliyor onlarda da. Kapaklı da dediğim gibi arkadaşlar her bölmenin ayrı ayrı kapağı var. Sürgülüde ise böyle 2 tane kapak var. İkisini açıyorsunuz. Tabi sıkıntı, kolaylığı da var, sıkıntısı da var. Parmak araya sıkışabiliyor ama kapaklı gardıroplarda parmak araya sıkışma imkanı yok. Burada her taraftan parmağınız araya, tekerleğine, mekanizmasına sıkışabilir. Hatta benim çocuğum parmağını şuraya sıkıştırmıştı. O taraf kapağına soyulmuştu. Ona çokça dikkat edin arkadaşlar. Sürgülü modellerde sürgülerin kayması için kızaklar var. Gördüğünüz gibi demin dediğim şey şurada. Mesela buraya bakın. Bu kadar alan ölü. Bu kadar alan aslında ölü. Ama burası da ölü. Çünkü buraya kadar elbise koyarsanız o elbiseden daha hayır göremezsiniz. Onun için bu kadarcık bir alan ölü olmuş oluyor arkadaşlar. 5 santim, bazılarında 10 santim. Sürgülü kullanmak bana göre biraz daha fazla özen istiyor. Kullanan kişiler de bu şekilde yorum yapmış. Normal kapaklıya, mesela sürgülü alanların çoğu normal kapaklı almak istediğini belirtiyor. Yorumlarda koyacağım, size görürsünüz. Benim nacizane fikrim, ben de kapaklıya ilk fırsatta dönmek istiyorum. Çünkü sürgülüden nasıl diyeyim, bir de sürgülü dolabı koyduğunuz yerin şekli çok önemli. Dümdüz bir zemin olması gerekiyor. Yan olursa kapağınız yan olabiliyor. Yani birçok ayrıntısı, sorunu var sürgülü dolapların arkadaşlar. Kendi fikrinizi belirtmenizi çok istiyorum. Mesela ben kapaklı kullanıyorum. Bu sorunları var. Mesela sürgülü kullanıyorum. Dediğiniz sorunlar doğru gibisinden bana yorumlarınızı bekliyorum. Alacak olanlara da hem böylelikle bir karşılaştırma niteliğinde, bilgi verme niteliğinde bir video çekmiş oluruz. Onlara da faydalı oluruz. Kapaklı mı, sürgülü mü sizce? Cevapları bekliyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.